Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte DIY Home serisinin Peaceful Patio adlı görevini yapacağız. Bu görevleri tamamladığımızda da evlerimizin zemin katlarına veranda, daha bilinen adıyla teras inşa edebileceğiz. Bu görevi tabii ki yine siz başlatıyorsunuz. Önce parka gideceksiniz ve parkta bu şekilde sizi bekleyen bir mühendis olacak. Bu köprünün üzerinde de sizi bekliyor olabilir. Gölün üzerindeki köprüde bu şekilde yerde de bekliyor olabilir. Üzerindeki ikona tıklamanız gerek. Bu arada 15. level'da geliyor. İkona tıkladığınızda bu şekilde bir pencere açılacak önünüze. Begin Quest diyerek görevi başlatıyorsunuz. Daha sonra da size görevin başladığını haber veren bu görev penceresi açılıyor. Görevimiz başlamış oldu. Şimdi biz de başlayalım. İlk görevi anlatmaya başlamadan önce sorulan bir soruya cevap vermek istiyorum. DIY ne demek diye sormuşlardı. Görevin başında yazıyor bildiğimiz gibi. DIY'in açılımı do it yourself demek. Yani kendin yap demek. Biz de şimdi evimize kendimiz böyle balkon falan inşa edeceğimiz için görevin ismini bu koymuşlar, böyle yapmışlar. Şimdi ilk görevimizi anlatmaya başlayayım hemen. Talk to Bree diyor. Yani Bree yani mühendis oluyor. Mühendisle konuşun diyor. Parka bir sim çağırıyorsunuz ve mühendisin üzerine tıklayıp Talk to Bree seçeneğini seçiyorsunuz. Ponder in a chair. Şimdi sandalyede oturmanızı istiyor. Evinizdeki herhangi bir sandalyeye tıklayıp Ponder seçeneğini seçiyorsunuz. Call a friend. Bir arkadaşınızı aramanızı istiyor. Telefona tıklayıp Call a friend seçeneğini seçmeniz lazım. Call a cab to the DIY home. Şimdi DIY home'a gitmenizi istiyor arkadaşlar. Yani o eve gitmenizi istiyor. Bunu da telefonla yapacaksınız. Telefona tıkladığınızda Call a cab diye bir seçenek çıkacak. Take a cab da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ona tıklayıp o eve ulaşabilirsiniz. Böylece görev de tamamlanmış olacak. Question Bree. Şimdi Bree'ye yani mühendise soru sormanızı istiyor. Zaten o da şu an geldiğimiz evde bulunmakta. Ona tıklayıp Question Bree seçeneğini seçiyoruz. Join Bree for an interview. Şimdi Bree ile birlikte bir röportaj yapmanızı istiyor. Yani mühendisle birlikte bir röportaj yapmanızı istiyor. Yine mühendisin üzerine tıklayıp Join an interview seçeneğini seçmelisiniz. Watch the interview at the DIY home. Şimdi yaptığınız röportaj televizyonlarda yayınlanacakmış. Bunu izlemenizi istiyor. Yalnız DIY home'da izlemenizi istiyor. Evinizde izlerseniz görevi geçemeyeceksiniz. DIY home'daki televizyona tıklayıp Watch the interview seçeneğini seçiyorsunuz. Read the DIY magazine at the DIY home. Şimdi yine DIY home'da DIY magazin diye bir şey okumanızı istiyor. Magazin dergilerinden. Zaten televizyonu izlediğiniz odada magazin dergileri var. Üzerinde de bu şekilde mavi bulut çıkacak. Onun üzerine tıklayıp DIY magazin seçeneğini seçmelisiniz. Have two sims at the DIY home. Şimdi DIY home'da 2 tane siminizin bulunmasını istiyor. Zaten bir tane vardı. Şimdi buraya sim tracker'dan bir tane daha çağırıyoruz. Have two sims at the DIY home. Az önce aynı görevi tekrar okudum. Kusura bakmayın. Sıradaki görev buydu. Discuss Patios with a sim. Şimdi inşa edeceğimiz teras hakkında simle konuşmanızı istiyor. Zaten eve 2 tane sim çağırmıştık. Onları konuşturacaksınız. Birindeyken diğerine tıklayıp Discuss Patios seçeneğini seçiyorsunuz. Present ideas to Bree. Şimdi Bree ile yani mühendisle fikirlerinizi paylaşmanızı istiyor. Siminizdeyken mühendise tıklayıp Present ideas seçeneğini seçmelisiniz. Measure the patio space. Şimdi inşa edeceğiniz balkon için ölçüm yapmanızı istiyor. Ne kadarlık bir büyüklükte olsun gibi. Şimdi siminizi evinize göndermeniz lazım. Bu görevi tamamlamak için DIY Home'dan evinize gönderiyorsunuz. Ve evinize geldiğinizde çöp kutusunun ve o posta kutusunun orada yanıp sönen bir X işareti, bir çarpı işareti göreceksiniz. Ona tıklayıp Measure the Patio Space seçeneğini seçeceksiniz. Şurada hemen çarpı işareti. Finally is the patio plan. Şimdi son olarak bir balkon planı yapmanızı istiyor. Bunu yine mühendisle yapacaksınız. O da sizi tabii DIY Home'da bekliyor. Hala orada. Ama biz simimizi göndermiştik. Tekrar o eve gitmek için yine en başta yaptığımız gibi telefonu
kullanıyoruz. Take a cap seçeneğini seçerek tekrar DIY Home'a gidiyoruz. Ve Bree'nin üzerine, yani mühendisin üzerine tıklayıp Finalize the Patio Plan seçeneğini seçiyoruz. Bake Pumpkin Pie at the DIY Home. Şimdi DIY Home'da bal kabaklı pie pişirmenizi istiyor. Oradaki fırına tıklayıp pumpkin pie'yi bulup pişirmeniz lazım baking kısmında. Prepare lemonade at the DIY Home. Şimdi limonata hazırlamanızı istiyor. Bunu da buzdolabından yapacaksınız. Zaten buzdolabının üzerinde mavi bulut çıkması lazım. Buzdolabına tıklayıp Prepare lemonade seçeneğini seçiyorsunuz. Clean the DIY Home. Açıklamada Sim yemek yaparken buraları biraz pisletti, dağıttı yazıyor. Bunun için şimdi burayı temizlemeli yazıyor. Bunun için biz de şimdi burayı temizleyeceğiz. Buzdolabının hemen yanında bir mutfak dolabı var. Onu kullanacağız temizlemek için ki zaten onun da üzerinde mavi bulut çıkacak. Göreceksiniz hemen. Ona tıklayıp Clean the DIY Home seçeneğini seçeceksiniz. Buy Outdoor Decorations. Şimdi dışarısı için bir dekorasyon malzemesi satın almanızı istiyor. Home Store'a girip Outdoor Decoration kısmına girdiğinizde orada bahçeye konulacak olan eşyalardan alabilirsiniz. Yalnız bir şart var. En aşağı bu dekorasyonlar için 5000 simoleon harcamanız gerekiyor. Tek bir malzeme de alabilirsiniz 5000 simoleon'lık. Birkaç malzeme de alabilirsiniz. Toplamda miktarı 500.000 simoleon eden. Size kalmış. Sonuç olarak en az 5000 simoleon harcamanızı istiyor. Fall asleep in a bath. Şimdi küvette yıkanmanızı istiyor. Yıkanırken hayal kurmanızı istiyor. Küvete tıklayıp Fall asleep seçeneğini seçiyorsunuz. Hangout with a sim. Şimdi iki siminizin birlikte takılmasını, birlikte zaman geçirmesini istiyor. Bir simdeyken diğerine tıklayıp Hangout seçeneğini seçiyorsunuz. Bu bir günlük uzun bir görev olacak. Call Bree. Şimdi Bree'yi aramanızı istiyor. Telefona tıklayıp Call Bree seçeneğini seçiyorsunuz. Bu yılda Patio. Evet, artık geldik konumuza. Şimdi teras inşa etmemizi istiyor. Zaten göreve başlarkenki amacımız da buydu. Home Store'a girdiğinizde Outdoor kısmına girmeniz lazım. Zaten bu şekilde size nereye tıklamanız gerektiğini elle gösterecek. Siz de şu anda sağ tarafta görebiliyorsunuz o sembolü. Oraya girdiğinizde şurada zaten direkt Patio seçeneği en başta. Ona tıklamanız lazım balkon inşa edebilmek için. Daha sonra sanki oda oluşturuyormuş gibi istediğiniz büyüklükte olacak şekilde parmağınızı tutup sürüklemeniz lazım. Yani balkon oluşturmanın bir havuz oluşturmaktan ne bileyim ya da bir oda oluşturmaktan hiçbir farkı yok. Hepsi aynı şekilde oluşturuluyor. Mesela ben bu şekilde 12 karelik bir balkon oluşturdum. 18.000 simoleon istedi benden bunun için. Have 3 sims at the DIY Home. Şimdi DIY Home'da 3 tane siminizin bulunmasını istiyor. DIY Home'da bir siminiz varsa eğer Sim Tracker'da hemen ona tıklayıp DIY Home'a gidebilirsiniz ve oraya Sim Tracker'dan 2 sim daha çağırabilirsiniz. Ama DIY Home'da şu an hiçbir siminiz yoksa tekrar telefonu kullanmanız lazım tabi. Telefona tıklayıp Take a Cap seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Daha sonra buraya 2 tane daha sim çağırmalısınız ki 3 tane siminiz olsun DIY Home'da. Have 3 sims party with Bree. Şimdi 3 tane siminizin Bree ile birlikte parti yapmasını istiyor. Bunu da radyo ile yapacağız. Terastaki radyo ile. Onun da üzerinde zaten mavi bulut çıkacak. Ona tıklayıp Party with Bree seçeneğini seçeceksiniz. Birincisindeyken. Daha sonra ikincisindeyken tekrar radyoya tıklayıp Join in seçeneğini seçeceksiniz. Üçüncüsündeyken de aynı şekilde yine tıklayıp Join in seçeneğini seçeceksiniz. Yani katıl seçeneğini. Böylece 3 siminiz Bree ile birlikte parti yapacaklar. Yani dans edecekler. Talk to Bree. Şimdi Bree ile konuşmanızı istiyor tekrar. Bree'ye tıklayıp Talk to Bree seçeneğini seçmelisiniz. Have all sims leave the DIY home. Şimdi DIY home'daki tüm simlerinizin o evi terk etmesini istiyor. Yani Sim Tracker'dan onların hepsini evine göndereceksiniz. Tebrikler, tüm görevleri tamamladınız. Artık evlerinize teras inşa edebileceksiniz zemin katlarına. Tabii daha sonra ikinci, üçüncü diğer katlara da yani inşa edilebilecek teras. Ama o bir sonraki DIY Home görev serisinin içinde olacak.
Yani o videoda olacak. O videoyu da hemen ertesi gün bir aksilik olmazsa kanalımda bulabilirsiniz. Ve tekrar tebrikler. Eğer görevi size verilen sürede bitirdiyseniz bu Make Out Couch'u kazandınız. Bu bir kanepe. Ne işe yaradığını birazdan söyleyeceğim. Bunu bedava olarak satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt Home Store'a girdiğinizde karşınıza çıkacak zaten. Şuradan Make Out Couch. Gördüğünüz gibi free yazıyor. İlk sefer alacağınız için size bedavaya veriyor. Gördüğünüz gibi alıp şuraya yerleştirdim. Bir daha almak istersem bu sefer 7500 small vermem gerekiyor kanepeyi alabilmek için. Bu kanepe de şu şekilde kullanılıyor. Bayan simdeyken kanepeye tıklamanız lazım ve Wait for Partner seçeneğini seçmeniz lazım. O orada partnerini bekleyecek bu sayede. Sonra onun sevgilisi olan veya işte eşi olan erkek simdeyken de koltuğa tıklayıp Make Out seçeneğini seçmeniz lazım. Daha sonra çiftiniz bu kanepede böyle bu şekilde vakit geçiriyorlar. Şimdi gelelim balkon inşa etme olayına. Hemen bu şekilde yine mesela şuraya balkon inşa etmek istiyorum diyelim. Oda oluşturuyormuş gibi. Buraya balkonunuzu oluşturacaksınız. Tabii ben oda oluşturmayı da bilmiyorum. Ev nasıl yapılır bilmiyorum diyen varsa Ev Nasıl Oluşturulur adlı videomu da kanalımı ziyaret ederek izleyebilir. Orada oda falan nasıl oluşturuluyor hepsini detaylı bir biçimde anlatmıştım. Daha sonra işte konumuza geri dönersek bu şekilde balkonu oluşturuyoruz. Tabi böyle düz kare veya düz dikdörtgen şeklinde yapmak zorunda değilsiniz. Farklı şekillerde yapabilirsiniz. İşte U şeklinde, L şeklinde falan. Onu da tabi part part yapıyorsunuz. Yani önce bir kısmını inşa edip sonra diğer kısmını inşa edebiliyorsunuz. Hepsini tek bir harekette inşa edemezsiniz o şekilde yapmak istiyorsanız. Mesela ben burayı inşa etmiştim. Şimdi şuraya küçük bir 2 karelik balkon daha inşa ediyorum. Daha sonra bir de şuraya 2 karelik daha inşa ediyorum. Bunlar bu şekilde böyle birleşik gibi duracaklar. Görüyorsunuz zaten ayrı parçalarmış gibi durmuyor. Daha sonra buradaki Patio Paving hemen bu balkon oluşturma seçeneğinin yanında duruyor. O kategoriye tıkladığımız zaman balkonun yer döşemelerini görebileceksiniz. Bunlardan herhangi birini seçip balkonunuza yerleştirebileceksiniz. Bunda da bir değişiklik yok. Odanızın yer döşemesini değiştirir gibi yapıyorsunuz. Aynı şekilde. Mesela ben bundan yapmak istiyorum diyelim ki. Ona tıklıyorum. Daha sonra da balkonuma tıklıyorum ve balkonum o yer döşemesiyle kaplanıyor. Daha sonra tike tıklayıp bu şekilde yer döşememi tamamlıyorum. Daha sonra 3. seçenekteki Railings seçeneğini seçiyorum. Burada da balkonumuza, terasımıza çit koyuyoruz. Burada da çitleri görüyoruz. Farklı desenlerde yine çitler var. Yine yer döşemesiyle aynı şekilde oluyor. İstediğiniz çite tıklıyorsunuz. Daha sonra balkonunuza tıklıyorsunuz ve balkon çitle kaplanmış oluyor. Tabii çit ekledikten sonra bir de kapı eklemeniz lazım. 3. kategoriye girdiğinizde burada da Patio Gate seçeneğini göreceksiniz. Burada da balkonunuz için, terasınız için olan kapılar var. Tekli kapılar var, çift kapılar var. İstediğinizi seçebilirsiniz. İstiyorsanız tabii 2 tane kapı da ekleyebilirsiniz. Ve en sonunda balkonumuzu bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Tabii ben göstermek amaçlı olduğu için böyle küçük bir balkon inşa ettim. İstiyorsanız siz çok daha büyük balkonlar da inşa edebilirsiniz. Bazıları bahçelerinin yarısını kaplayacak büyüklükte balkon inşa ediyorlar. Paranız varsa eğer, çünkü balkon inşa etmek birazcık pahalı. Siz de o şekilde büyük balkonlar inşa edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki görevimiz yine DIY Homes görev serisinin La Vida ni Balconi isimli görevi olacak. Onu da söylediğim gibi bir aksilik olmazsa hemen ertesi gün kanalımda bulabileceksiniz. Beklemede kalın. İyi oyunlar. Teras. Ama o bir sonraki DIY Home görev serisinin içinde olacak. Yani o videoda olacak. O videoyu da hemen ertesi gün bir aksilik olmazsa kanalımda bulabilirsiniz.
Ve tekrar tebrikler. Eğer görevi size verilen sürede bitirdiyseniz bu Make Out Couch'u kazandınız. Bu bir kanepe. Ne işe yaradığını birazdan söyleyeceğim. Bunu bedava olarak satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt Home Store'a girdiğinizde karşınıza çıkacak zaten. Şuradan Make Out Couch. Gördüğünüz gibi free yazıyor. İlk sefer alacağınız için size bedavaya veriyor. Gördüğünüz gibi alıp şuraya yerleştirdim. Bir daha almak istersem bu sefer 7500 simoleon vermem gerekiyor kanepeyi alabilmek için. Bu kanepe de şu şekilde kullanılıyor. Bayan simdeyken kanepeye tıklamanız lazım ve Wait for Partner seçeneğini seçmeniz lazım. O orada partnerini bekleyecek bu sayede. Sonra onun sevgilisi olan veya işte eşi olan erkek simdeyken de koltuğa tıklayıp Make Out seçeneğini seçmeniz lazım. Daha sonra çiftiniz bu kanepede böyle bu şekilde vakit geçiriyorlar. Şimdi gelelim balkon inşa etme olayına. Hemen bu şekilde yine mesela şuraya balkon inşa etmek istiyorum diyelim. Oda oluşturuyormuş gibi. Buraya balkonunuzu oluşturacaksınız. Tabii ben oda oluşturmayı da bilmiyorum. Ev nasıl yapılır bilmiyorum diyen varsa Ev Nasıl Oluşturulur adlı videomu da kanalımı ziyaret ederek izleyebilir. Orada oda falan nasıl oluşturuluyor hepsini detaylı bir biçimde anlatmıştım. Daha sonra işte konumuza geri dönersek bu şekilde balkonu oluşturuyoruz. Tabi böyle düz kare veya düz dikdörtgen şeklinde yapmak zorunda değilsiniz. Farklı şekillerde yapabilirsiniz. İşte U şeklinde, L şeklinde falan. Onu da tabi part part yapıyorsunuz. Yani önce bir kısmını inşa edip sonra diğer kısmını inşa edebiliyorsunuz. Hepsini tek bir harekette inşa edemezsiniz o şekilde yapmak istiyorsanız. Mesela ben burayı inşa etmiştim. Şimdi şuraya küçük bir 2 karelik balkon daha inşa ediyorum. Daha sonra bir de şuraya 2 karelik daha inşa ediyorum. Bunlar bu şekilde böyle birleşik gibi duracaklar. Görüyorsunuz zaten ayrı. Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte DIY Homes serisinin Peaceful Patio adlı görevini yapacağız. Bu görevleri tamamladığımızda da evlerimizin zemin katlarına veranda, daha bilinen adıyla teras inşa edebileceğiz. Bu görevi tabii ki yine siz başlatıyorsunuz. Önce parka gideceksiniz ve parkta bu şekilde sizi bekleyen bir mühendis olacak. Bu köprünün üzerinde de sizi bekliyor olabilir. Gölün üzerindeki köprüde bu şekilde yerde de bekliyor olabilir. Üzerindeki ikona tıklamanız gerek. Bu arada 15. level'da geliyor. İkona tıkladığınızda bu şekilde bir pencere açılacak önünüze. Begin Quest diyerek görevi başlatıyorsunuz. Daha sonra da size görevin başladığını haber veren bu görev penceresi açılıyor. Görevimiz başlamış oldu. Şimdi biz de başlayalım. İlk görevi anlatmaya başlamadan önce sorulan bir soruya cevap vermek istiyorum. DIY ne demek diye sormuşlardı. Görevin başında yazıyor bildiğiniz gibi. DIY'in açılımı do it yourself demek. Yani kendin yap demek. Biz de şimdi evimize kendimiz böyle balkon falan inşa edeceğimiz için görevin ismini bu koymuşlar, böyle yapmışlar. Şimdi ilk görevimizi anlatmaya başlayayım hemen. Talk to Bree diyor. Yani Bree yani mühendis oluyor. Mühendisle konuşun diyor. Parka bir sim çağırıyorsunuz ve mühendisin üzerine tıklayıp Talk to Bree seçeneğini seçiyorsunuz. Ponder in a chair. Şimdi sandalyede oturmanızı istiyor. Evinizdeki herhangi bir sandalyeye tıklayıp Ponder seçeneğini seçiyorsunuz. Call a friend, bir arkadaşınızı aramanızı istiyor. Telefona tıklayıp Call a friend seçeneğini seçmeniz lazım. Call a cab to the DIY home. Şimdi DIY home'a gitmenizi istiyor arkadaşlar. Yani o eve gitmenizi istiyor. Bunu da telefonla yapacaksınız. Telefona tıkladığınızda Call a cab diye bir seçenek çıkacak. Take a cab de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ona tıklayıp o eve ulaşabilirsiniz. Böylece görev de tamamlanmış olacak. Question Bree. Şimdi Bree'ye yani mühendise soru sormanızı istiyor. Zaten o da şu an geldiğimiz evde bulunmakta. Ona tıklayıp Question Bree seçeneğini seçiyoruz. Join Bree for an interview. Şimdi Bree ile birlikte bir röportaj yapmanızı istiyor. Yani mühendisle birlikte bir amacımız da buydu. Home Store'a girdiğinizde Outdoor kısmına girmeniz lazım. Zaten bu şekilde size nereye tıklamanız gerektiğini elle gösterecek. Siz de şu anda sağ tarafta görebiliyorsunuz o sembolü.
Oraya girdiğinizde şurada zaten direkt Patio seçeneği en başta. Ona tıklamanız lazım balkon inşa edebilmek için. Daha sonra sanki oda oluşturuyormuş gibi istediğiniz büyüklükte olacak şekilde parmağınızı tutup sürüklemeniz lazım. Yani balkon oluşturmanın bir havuz oluşturmaktan ne bileyim ya da bir oda oluşturmaktan hiçbir farkı yok. Hepsi aynı şekilde oluşturuluyor. Mesela ben bu şekilde 12 karelik bir balkon oluşturdum. 18.000 simoleon istedi benden bunun için. Have 3 sims at the DIY home. Şimdi DIY Home'da 3 tane siminizin bulunmasını istiyor. DIY Home'da bir siminiz varsa eğer Sim Tracker'da hemen ona tıklayıp DIY Home'a gidebilirsiniz ve oraya Sim Tracker'dan 2 sim daha çağırabilirsiniz. Ama DIY Home'da şu an hiçbir siminiz yoksa tekrar telefonu kullanmanız lazım tabi. Telefona tıklayıp Take a Cab seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Daha sonra buraya 2 tane daha sim çağırmalısınız ki 3 tane siminiz olsun DIY Home'da. Have 3 sims party with Bree. Şimdi 3 tane siminizin Bree ile birlikte parti yapmasını istiyor. Bunu da radyo ile yapacağız. Terastaki radyo ile. Onun da üzerinde zaten mavi bulut çıkacak. Ona tıklayıp Party with Bree seçeneğini seçeceksiniz. Birincisindeyken. Daha sonra ikincisindeyken tekrar radyoya tıklayıp Join'in seçeneğini seçeceksiniz. Üçüncüsündeyken de aynı şekilde yine tıklayıp Join'in seçeneğini seçeceksiniz. Yani katıl seçeneğini. Böylece 3 siminiz Bree ile birlikte parti yapacaklar. Yani dans edecekler. Talk to Bree. Şimdi Bree ile konuşmanızı istiyor tekrar. Bree'ye tıklayıp Talk to Bree seçeneğini seçmelisiniz. Have all sims leave the DIY home. Şimdi DIY home'daki tüm simlerinizin o evi terk etmesini istiyor. Yani Sim Tracker'dan onların hepsini evine göndereceksiniz. Tebrikler, tüm görevleri tamamladınız. Artık evlerinize teras inşa edebileceksiniz zemin katlarına. Tabii daha sonra ikinci, üçüncü diğer katlara da yani inşa edilebilecek röportaj yapmanızı istiyor. Yine mühendisin üzerine tıklayıp Join an Interview seçeneğini seçmelisiniz. Watch the interview at the DIY home. Şimdi yaptığınız röportaj televizyonlarda yayınlanacakmış. Bunu izlemenizi istiyor. Yalnız DIY Home'da izlemenizi istiyor. Evinizde izlerseniz görevi geçemeyeceksiniz. DIY Home'daki televizyona tıklayıp Watch the Interview seçeneğini seçiyorsunuz. Read the DIY magazine at the DIY home. Şimdi yine DIY Home'da DIY magazin diye bir şey okumanızı istiyor magazin dergilerinden. Zaten televizyonu izlediğiniz odada magazin dergileri var. Üzerinde de bu şekilde mavi bulut çıkacak. Onun üzerine tıklayıp DIY magazine seçeneğini seçmelisiniz. Have 2 sims at the DIY home. Şimdi DIY Home'da 2 tane siminizin bulunmasını istiyor. Zaten bir tane vardı. Şimdi buraya Sim Tracker'dan bir tane daha çağırıyoruz. Have 2 sims at the DIY home. Az önce aynı görevi tekrar okudum. Kusura bakmayın. Sıradaki görev buydu. Discuss Patios with a sim. Şimdi İnşa edeceğimiz teras hakkında simle konuşmanızı istiyor. Zaten eve 2 tane sim çağırmıştık. Onları konuşturacaksınız. Birindeyken diğerine tıklayıp Discuss Patios seçeneğini seçiyorsunuz. Present Ideas to Bree. Şimdi Bree ile yani mühendisle fikirlerinizi paylaşmanızı istiyor. Siminizdeyken mühendise tıklayıp Present Ideas seçeneğini seçmelisiniz. Measure the Patio space. Şimdi İnşa edeceğiniz balkon için ölçüm yapmanızı istiyor. Ne kadarlık bir büyüklükte olsun gibi. Şimdi siminizi evinize göndermeniz lazım. Bu görevi tamamlamak için DIY Home'dan evinize gönderiyorsunuz. Ve evinize geldiğinizde çöp kutusunun ve o posta kutusunun orada yanıp sönen bir X işareti, bir çarpı işareti göreceksiniz. Ona tıklayıp Measure the Patio Space seçeneğini seçeceksiniz. Şurada hemen çarpı işareti. Finally is the patio plan. Şimdi son olarak bir balkon planı yapmanızı istiyor. Bunu yine mühendisle yapacaksınız. O da sizi tabii DIY Home'da bekliyor. Hala orada. Ama biz sitemize göndermiştik. Tekrar o eve gitmek için yine en başta yaptığımız gibi telefonu kullanıyoruz. Take a Cab seçeneğini seçerek tekrar DIY Home'a gidiyoruz. Ve Bree'nin üzerine yani mühendisin üzerine tıklayıp Finalize the Patio Plan seçeneğini seçiyoruz. Bake Pumpkin Pie at the DIY Home. Şimdi DIY Home'da
bal kabaklı pay pişirmenizi istiyor. Oradaki fırına tıklayıp pumpkin pie'yi bulup pişirmeniz lazım baking kısmında. Prepare lemonade at the DIY home. Şimdi limonata hazırlamanızı istiyor. Bunda buzdolabından yapacaksınız. Zaten buzdolabının üzerinde mavi bulut çıkması lazım. Buzdolabına tıklayıp Prepare lemonade seçeneğini seçiyorsunuz. Clean the DIY home. Açıklamada sim yemek yaparken buraları biraz pisletti, dağıttı yazıyor. Bunun için şimdi burayı temizlemeli yazıyor. Bunun için biz de şimdi burayı temizleyeceğiz. Buzdolabının hemen yanında bir mutfak dolabı var. Onu kullanacağız temizlemek için ki zaten onun da üzerinde mavi bulut çıkacak. Göreceksiniz hemen. Ona tıklayıp Clean the DIY home seçeneğini seçeceksiniz. Buy outdoor decorations. Şimdi dışarısı için bir dekorasyon malzemesi satın almanızı istiyor. Home Store'a girip Outdoor Decoration kısmına girdiğinizde orada bahçeye konulacak olan eşyalardan alabilirsiniz. Yalnız bir şart var. En aşağı bu dekorasyonlar için 5000 simoleon harcamanız gerekiyor. Tek bir malzeme de alabilirsiniz 5000 simoleon'lık. Birkaç malzeme de alabilirsiniz. Toplamda miktarı 500.000 simoleon eden. Size kalmış. Sonuç olarak en az 5000 simoleon harcamanızı istiyor. Fall asleep in a bath. Şimdi küvette yıkanmanızı istiyor. Yıkanırken hayal kurmanızı istiyor. Küvete tıklayıp Fall asleep seçeneğini seçiyorsunuz. Hangout with a sim. Şimdi iki siminizin birlikte takılmasını, birlikte zaman geçirmesini istiyor. Bir simdeyken diğerine tıklayıp Hangout seçeneğini seçiyorsunuz. Bu bir günlük uzun bir görev olacak. Call Bree. Şimdi Bree'yi aramanızı istiyor. Telefona tıklayıp Call Bree seçeneğini seçiyorsunuz. Bu yılda Patio. Evet, artık geldik konumuza. Şimdi teras inşa etmemizi istiyor. Zaten görevi başlarken